Evet arkadaşlar merhaba. Opampların integral alıcı olarak kullanılmasını anlatmadan önce, buna geçmeden önce klasik bir opamp devresini kısaca bir hatırlayalım. Mesela bu devremiz bir evren yükselteç devresi değil mi? Bunun denklemlerini nasıl buluyorduk? Burası V input, burası V output. Akımlar üzerinden buluyorduk. Şu noktaya Kirchhoff'un akımlar kanunu uyguluyorduk. Gelen akımlar eşittir giden akımlar. Yani akımları aslında gerilimler cinsinden ifade ediyorduk. Mesela burada I1 eşittir I2. Buradan gelen akım buradan devam edecek. Çünkü ideal bir opampta uçlardan akım girişi olmaz ve opampın iki ucunun gerilimi birbirine eşittir demiştik. I1 nasıl ifade edebiliriz? V input bölü R1. Peki I2 nasıl ifade edebiliriz? Burası 0 volt olarak verildiğine göre 0 eksi V output bölü RF olarak ifade edebiliriz. Neden arkadaşlar bunu 0 eksi V output olarak yazdım? Çünkü bakın I2 akımının yönünü sıfırdan V output'a doğru kabul ettim. Bu çok soruluyor. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Buradan V output'u çektiğimizde eksi RF bölü RI çarpı V input diyor idik. Ve buna opampın gerilim kazancı adını veriyorduk. İşte buradaki eksi de bizim opampımızın giriş gerilimini evirdiği anlamına geliyor idi. Şimdi kondansatörler için benzer bir mantıkla denklemimizi, yani kondansatörlü devre, opamp devresi için benzer bir mantıkla devremizi yazacağız. Daha önce opamp konusunda defaatle belirttiğim gibi arkadaşlar, opamp integral almıyor. Burada o integral alan veya türev alan eleman kondansatör. Yani opampın sizin yaptığınız işlemle hiçbir alakası yok. Yani alakası yok derken toplama mı yapıyorsunuz, çıkarma mı, türev mi, integral mi? Opamp bununla ilgilenmiyor. Opamp sadece bu iki ucun gerilimini aynı tutuyor. Bu uçlardan akım girişini engelliyor ve çıkış gerilimini besleme gerilimi sınırlarında tutma görevini yerine getiriyor. Bunun dışında türevi alanda, integral alanda, toplayanda, çıkaranda, evirende, evirmeyende sizsiniz. Sizin opampın etrafına kurduğunuz devre. Şimdi biraz önceki mantıkta, yani şu da yaptığımız işlemlerin aynısını, aynı mantığı burada güdeceğiz. Yani ne diyeceğiz? İR akımı eşittir IC akımına diyeceğiz. Peki IR akımı nasıl yazacağız? V input bölü R. IC akımımızı nasıl yazacağız? Bir kondansatörün akım ifadesi neydi? C çarpı DVC bölü DT idi. Şimdi burada artık DVC değil de buna artık V output olduğu için, burası 0 volt olduğu için, bakın burası 0 volt, burası da 0 volt. Yani kondansatörün uçlarında bulunan gerilim V output gerilimi. Öyleyse bunu artık V output yapıyorum. Ve şu anda benim akım yönüm kondansatörümün şarj olma akım yönüne ters. O yüzden buraya eksi işaretimi koyuyorum. Şimdi bu denklemi düzenleyecek olursam, tabii burada düzenlemekten kastımız ne? Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında bir ilişki, matematiksel bir ifade yazabilmek. Bunun için buradaki C ifadesini ve DT ifadesini bu tarafa alıyorum. Yani eksi 1 bölü RC, eksiyi de aldım bu tarafa, çarpı VI çarpı DT eşittir DV output diyorum. Şimdi her iki tarafın integralini aldığımız zaman, zaman sınırları içerisinde integralini aldığımız zaman, şurası sabit olduğu için integralin dışında kalacak ve integralimiz buraya gelecek. 0 ile T aralığında ve burada da yine 0 ile T aralığında ve output'un integralini ifade edeceğiz. Bunu başa alıyorum arkadaşlar. Bu ne olur? V output T eksi V output 0 sınırlar içerisinde olur. Ve burası da eksi 1 bölü RC 0 ile T aralığında V input çarpı DT olacaktır. Şu ifade kondansatörümüzün başlangıçtaki şartlarını belirleyen ifadedir. Yani kondansatörümüz devreye bağlanmadan önce uçlarında bir gerilim varsa bu V output 0 olarak belirlenir. Eğer bu 0'sa, yani kondansatörümüz başta boşsa, deşarj durumundaysa
ve output gerilim ifademizi şu şekilde eksi 1 bölü RC integral sıfırdan t'ye kadar VI dt olarak hesaplarız. Peki başlangıçta uçlarımızda gerilim varsa onu da bu gerilim değerinde buraya yerine yazarak yine matematiksel ifademizi bu şekilde düzenleyebiliriz. Bununla ilgili örnekler yapacağız. Daha iyi anlayacağınızı örneklerden sonra düşünüyorum. Tabii örnekler yapacağız derken arkadaşlar, örneğin bu konu anlatımı, eğer bu konu anlatımı anlaşıldıysa örnek yapmanın bir anlamı olur. Eğer bu konu anlatımı anlaşılmadıysa örnek yapmanın da çok bir anlamı olmuyor. Biz sınıfta bunu, yani öğrencilerimizin davranışlarından, ifadelerinden konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kolaylıkla anlıyoruz ve buna göre devam veya tekrar kararı veriyoruz. Fakat burada böyle bir şansımız yok. Burada ben bunu videoların veya konu anlatımlarının beğenilme durumuna göre yapıyorum. Yani bir konu anlatımı yaptım, izleniliyor. Yani ben izlenilme sayısı, beğenilme sayısı, hani böyle bir, gerçekten böyle bir derdim yok. Ama yani bir konu anlatımı beğeniliyorsa bu benim için bu anlaşılıyor, anlaşıldı anlamına geliyor ve devam etmeye karar veriyorum. Ama atıyorum 100 kere izlenen bir video 1-2 tane beğeni alıyorsa o konuya devam etmiyorum. Yani hem kendi vaktimi hem sizin vaktinizi ziyan etmemek açısından. Eğer anladıysanız ve devam etmesini, örneklerin devam etmesini istiyorsanız bana videoyu beğenerek veya beğenmeyerek geri dönüş sağlarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.